Teknolog kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu videomuzda Gaming Gen.tr'de satılan hazır sistemlerden Nova 1600'ün teknik özelliklerine bakacağız. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar sizlere ufak bir bilgi vermek istiyorum hemen videoma geçmeden önce. O da şudur: mining tarafında hareketlenme başlamış durumdadır. Böyle bir durumda da ekran kartlarındaki sıkıntılar tekrar artmaya başlayabilir. Eğer ki sizler bir bilgisayar toplayacaksanız, yani masaüstü anlamında söylüyorum, elinizi çabuk tutmanızı öneriyoruz. Çünkü fiyatların tekrar bir artışa gelmesini bekliyoruz açıkçası. Bilginiz olsun. Dostlar, Nova 1600 AMD Ryzen 5 1600 AF işlemcisini kullanmaktadır. Aynı zamanda 1050 Ti bir ekran kartı üzerinde gelmektedir ki bu ekran kartı da orta standartlarda bir ekran kartı, birçok oyunda açabilmektedir. 8 GB'lık RAM olan bilgisayarımız 240 GB'lık bir SSD, 2.5 inçlik hard diske sahip. Parçalarımıza tek tek gelmeden önce montaj ve test hizmetinin ücretsiz olduğunu sizler de görmektesiniz ki bu çok önemli bir unsur. Bir önceki videomda da hazır sistemlerin toplama bilgisayarlara nazaran özelliklerini, üstünlüklerini sizlere zaten belirtmiştik kanalımıza. Dilerseniz bu videomuzu izleyebilirsiniz. Dostlar, bütün parçaları tek tek resmi sitelerden bakmaya çalıştık. Aynı zamanda bazı ürünleri de yine Gaming Gen.tr'nin kendi sitesinden de ele alacağız. İlk parçamızdan başlayalım. İşlemcimiz AMD Ryzen 5 1600 AF diye geçmektedir. Hızlı bir şekilde resmi sitesine girmekteyiz. AMD'nin burada AMD Ryzen 5 1600 olarak geçiyor. Bir de AF modeli var. AF modeli biraz daha 1600'ün remastered yapılmış, yani yarı iletken teknolojilerin daha da hızlandırılmış hali, ama onun dışında çekirdek sayısı, temel hızlar vesaireleri aynı açıkçası. Buradaki işlemcimiz 6 çekirdekli 12 iş sayısına bağlı, yani iş parçacığına bağlı. Temelde 3.2 GHz'den 3.6 GHz'e kadar frekansları aşıttırabilmektedir. Toplamda cache belleği 16 MB'lık olarak geçmektedir. Tabii ki L2'de sayarsak bu 19 MB'a kadar çıkmaktadır. 12 nanometrelik yarı iletken teknolojisine sahip olan bu işlemcimiz 65 wattlık bir enerji tüketmektedir ve maksimum 95 santigrat dereceye kadar da ısı değerlerine sahiptir. RAM olarak ise 2667 MHz'e kadar DDR4 teknolojisini kullanıyor bu işlemcimiz. Bir sonraki parçamız anakart. Anakartımız arkadaşlar orta segmentin bir tık aşağısında diyebiliriz. Tabii ki fiyat performans bir anakart, bilginiz olsun. Yani orta segmentin bir tık aşağısına deyince de kötü olduğu anlamına gelmemektedir. Sadece bizim işlemimizi görebilecek, en azından bir 5-6 yıllık idare edebilecek bir anakart, bilginiz olsun. Anakartın teknik özelliklerine bir bakalım, parçalarımıza ve soketlerimiz nereden geliyor. Anakartımızın soketlerine bir bakalım ve yukarıda mouse'a gösterdiğim yerde PS2 klavye ve PS2 mouse portu var. Onun yanında VGA, yani analog bir görüntü aktarım var. Onun yanında ise HDMI, yine bir bağlantısı var. Ancak bu sistemimizde bir ekran kartı olduğu için harici bunları kullanmıyoruz, bilginiz olsun. Hemen aşağı tarafa bakalım. USB portları, LAN bağlantısı ve ses kartı soketleri de yer almaktadır arkadaşlar. Hemen şuradaki DigiVR ve API olayı ise bir entegredir, bir işlemcidir. Buradaki ana işlemcimizi yüksek enerjiye karşı aslında koruyan, bunu bir tolere eden bir sistem, tampon bir entegrede diyebiliriz. İki tane RAM soketimize olan sistemimiz AMD'nin A320 Yonga setini kullanıyor işlemcimiz olarak, mikro işlemcimiz olarak ve bir tane de soğutucusu olması da gayet iyi. Anakartımızda tabii ki en güzel olay ise bir M2 soketi var, bilginiz olsun. 3 tane portu, 3 tane soketi destekliyor boyut olarak, milimetre olarak. Ama bizim bu sistemimizde bir M2 hard disk yok, bilginiz olsun. 2.5 inçlik bir hard disk var. Dilerseniz ileride bir M2'li soketli bir hard disk alabilirsiniz ya da direktmen alırken de bu şekilde alacağınız yerde bunu da konuşabilirsiniz. Ön tarafa giden arkadaşlar USB portlarının bir soketi var. Aynı zamanda da 4 tane 6 gigabit per saniye destekleyen
SATA 6 bağlantı yuvaları da mevcut. Dostlar, teknik değerlerine geçiyoruz. Anakartımızın hemen bakalım, hafıza tarafındaki benim için önemli unsurlardan bir tanesi dostlar, bu da şudur: maksimum 64 GB'a kadar bir RAM desteğini üzerinde barındırıyor. Overclock'ta 3.2 GHz'e kadar da çıkabiliyormuş. Temelde ise 2666 MHz'miş RAM olarak, bilginiz olsun. Diğer değerlere pek fazla değinmeyeceğim çünkü zaten az çok bütün her şeye hemen hemen değindik ilk başlarda videomuzda, ama şurada da bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Yonga setinin aslında gerçek kendi değerlerinden de burada bağlantı hızlarını, grafik desteklerini, işlemci desteklerinden burada yer almaktadır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Fiyat bakımından baktığımız zaman 5000 küsürlük bir bilgisayar. Yani böyle bir sisteme böyle bir fiyat bence gayet de uygun. Ben şimdi bunları söyleyince de hemen çoğu arkadaşımız işte bu mu uygun, bu mu ucuz filan gibisinden eleştiriler gelebiliyor. Arkadaşlar, ben her zaman sizlere piyasa bakımından konuşuyorum. Yani bir baktığınız zaman ülkemizdeki hem stok değerlerine, hem doların ilerlemesi, hem ülkemizin ekonomik durumlarına göze alın, hem de buradaki birçok işte salgın vesaireleri bir göze alın arkadaşlar. Bunlar çok önemli unsurlar. Sadece bir bilgisayar deyip de geçmeyin. Yani bu fiyatta, bu ekran kartı, böyle bir sistemi illaki dışarıdan toplamaya kalkarsanız tabii ki daha uyguna bulabileceğinizi düşünebiliriz. Ancak bunu iddia edip de illaki böyle bir şey vardır diyen arkadaşlar da hadi bakalım sizler de böyle bir sistem toplayın bu fiyata diyebiliriz. Ama şöyle bir unsur var: hazır sistemlerin her zaman daha uygun fiyatlı olduğunu tek söyleyen kişi de ben değilim, bilginiz olsun. Arkadaşlar, bir sonraki parçamız ekran kartımız. Ekran kartımız hemen baktığımız zaman böyle Cerberus GeForce GTX 1050 Ti diye geçmektedir. Overclocklu bir, yani destekliyor, aşıttırmayı destekliyor anlamına geliyor. 4 GB'lık ve GDDR5'lik bir ekran kartımız. Çift fanlı olduğunu zaten de görüyorsunuz. Soketlere baktığımız zaman da 3 tane parçacık, yani 3 soketimiz var. Hemen şurada baktığımız zaman display, HDMI ve DVI bağlantısı da görülmektedir. Teknik değerlerine hemen şöyle bir gelecek olur isek, teknik değerlerinde ise 4 GB olduğunu zaten söylemiştik. Frekanslara bakalım arkadaşlar. Frekanslarında temel hızı 1366 MHz'den 1480 MHz'e kadar bir aşıttırma yapabilmekteyiz. Bu normal modda, bilginiz olsun. Oyun modunda ise varsayılan değerlerde 1341 MHz'den 1455 MHz'e kadar temel motor saatlerini görüyoruz. CUDA değeri ise tamamen render değerlerine ve renderla ilgilenen arkadaşlar yakından ilgilendiriyor. 768 tane odacık olduğu anlamına geliyor. Bellek hızı ise, yani üzerindeki RAM hızı ise 7 GHz'e kadar çıkmaya elverişli bir bellek hızı var. 128 bitlik bir arayüzüne sahip. Çözünürlüğü ise 7680'e 4320 çözünürlüğü var. Az önceki söylediğim bağlantılar burada mevcut arkadaşlar. 3 tane aynı anda monitöre görüntü verebilmekteyiz, bilginiz olsun. Ekran kartımız ise 300 wattlık bir power supply bize öneriyormuş. Sıradaki parçamız RAM arkadaşlar. Bu XPG Adata'nın kendi aslında ürettiği bir marka, XPG diye geçiyor. Ben kendi resmi sitesine girdim fakat buradaki Gaming Enter'den pek fazla artı bir değeri, bir bilgiye ulaşamadığım için yine ben Gaming Enter'e saygı bakımından kendi sitelerinden yürüyeceğim. Arkadaşlar, 8 GB'lık bir RAM olduğunu görüyorsunuz ve buradaki olayımız kırmızı bir ve 3.2 GHz'lik bir frekans değerine sahip. Gecikme değeri ise 16. Şuradaki olayımızı ben RGB, yani renklendirme, ışıklandırma var mı yok mu çok aramama rağmen maalesef bulamadım. Bilen arkadaşlar varsa yoruma yazabilir. Dostlar, hemen RAM'imize bakalım. 3.2 GHz olduğunu söylemiştik. DDR4 teknolojisini kullanıyor ve gecikme değeri 16 ve soğutuculu olması da ekstra bir avantaj. Bizim sistemimizi daha iyi yapılandırmaya yarayan bir şey aslında bu. Çünkü bir de üzerinde XMP 2.0'ı destekliyor. Böyle bir durumda da soğutucunun olması da ekstra bir avantaj açıkçası.
Sıradaki parçamız hard diskimiz, depolama birimi SanDisk'in yani Western Digital'in üretmiş olduğu 240 GB'lık 2.5 inçlik bir SSD dostlar. Buradaki olayımız ise 530 MB'a 440 MB yazma ve okuma hızlarına sahip. Şunu söylemek istiyorum, böyle bir hard diske sahip olan bir sistem en azından en kötü mekanik hard disklere sahip olana bilgisayarlardan neredeyse 5 kat daha hızlı olduğu anlamına gelmektedir. Arkadaşlar teknik değerlerine hemen şöyle bir bakalım. Pek fazla söyleyecek bir durum yok çünkü kendi resmi sitesine de girdim bu hard disk için. IOPS değerlerine vesairelerine, kullanım ömürlerine maalesef orada belirtmemişler. Burada da belirtmedikleri için ben yine Gaming Genter'in kendi sitesinden devam ediyorum. Açıklamaya girdiğim zaman herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Sadece teknik özelliklerde şuradaki bilgileri görünüyor. Sıradaki parçamız kasamız. Kasamız ise Vento'nun bir kasası VG11A diye resmi sitesine maalesef ulaşamadım bu kasanın. Zaten pek fazla ulaşacak bir durumda yok. Buradaki kasada bizi ilgilendiren en önemli unsur ön tarafla arka tarafın yani hava sirkülasyonunu sağlayacak bir sistemin olması. Bir de aşağıdaki power supply'ın bizim için önemli olması. Onun dışında önde tuş varmış, aşağıda tuş varmış, yanda bilmem ne varmış gibi durumlarda tamamen daha spesifik bir durumlar, tercihler söz konusu. Ona daha çok ilgilendiren arkadaşlar varsa tabii ki yakından incelemeleri de olabilir. Ancak dediğimiz gibi bizim bu sistemlerde özellikle hazır sistemlerde kasa bakımından aradığımız olaylarda dediğim gibi hava sirkülasyonunun iyi sağlanması. Bu sistemde arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane ön tarafta RGB'li fan, bir tane de egzoz fanı yine RGB'li olarak karşımıza çıkmaktadır. Dostlar hemen daha detaylı bir aşağıda incelemelerimiz var. Bunlara bir bakalım. Full mesh ön yüzey görünüyor. İç sistemin doğrudan görüntü ışık şeffaf yan panel yani temperli bir cam olduğu anlamına gelmektedir. Üstte ve altta manyetik toz önleyici kapaklar diyor. Burada hemen önemli bir not olarak da bu modelde kumanda bulunmuyormuş. Yani RGB olarak da bir kumanda yok. Peki nasıl sağlarız? Anakartımızda da böyle bir RGB olmadığı için de kasanın kendi üst tarafındaki reset düğmesini tamamen bu sisteme ayırabiliriz ya da yapacağımız zaman bu alacağımız sistem yani satan firma tarafından iletişime geçip bu şekilde de bir istekte bulunabiliriz. Kesinlikle kendileri zaten böyle bir şey yapıyorlardır. Hemen power supply'ımıza bakalım arkadaşlar. Böyle 60 wattlık olduğu anlamına geliyor. 500 watt zaten buradan da okuyabiliyoruz. 500 watt. Aktif PFC değerleri çok iyi. %92'ye kadar varan bir veri kaybını engelliyor. Hatta şurada %99'a kadar diye geçiyormuş. %85'lik burada arkadaşlar plus dediğimiz olay ise hemen %85'lik bir verimlilik anlamına geliyor. Şimdi buradaki değer ile buradaki olayımız farklı şeylerdir. Birbiriyle karıştırmamasınızı tavsiye ediyoruz. Power supply'ımızda aradığımız bir önemli unsur ise arkadaşlar koruma değerleri bizim karşımıza 5 tane koruma değeri karşımıza çıkartmış ki bu gayet de önemli bir şey. Yani yüksek akım, yüksek voltaj, düşük voltaj gibi değerlerde yer alıyor arkadaşlar. 120 wattlık bir tane fan üzerine geldiğinde burada sizlerle beraber görmekteyiz. Arkadaşlar bu sistemi aldığınız zaman Gaming Genter'e yanında bir hediye veriyor. Bu da 2 antenli Wi-Fi kartı karşımıza çıkıyor. Bu da gayet de güzel bir şey. Kablosuz olarak da bilgisayarımızı her türlü aynı bir laptop gibi kullanabiliyoruz. Hemen bir baktığımız zaman 300 megabit per saniyelik bir değere sahip arkadaşlar. Teknik değerine ise AX yani Wi-Fi 6'ya kadar desteğinde karşımıza çıkartmaktadır. Bunun kendi fiyatı ise ayetten baktığımız zaman 129 liraymış. Bu bize hediye olarak bizlere vermektedirler. 5500 liraya hazır bir sistem alıyorsunuz. Yani eğer ki bilgisayar alacak arkadaşlar varsa Nova 1600'e de mutlaka baksınlar arkadaşlar. Yakından da incelerseniz yani biz elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sistemin kendisi olsa tabii ki oyunları kurardık vesaire yapardık ama illaki hani kısıtlı bir olayımız olduğu için de bu şekilde gidiyoruz. Eğer ki sorularınız varsa mutlaka yoruma yazın. Artık böyle bir forum haline geldi kanalımız. Mutlaka sistemi kullananlar da vardır. Ama şunu söylüyorum, buradaki ekran kartını da kullanıyoruz biz. Bu ekran kartına da orijinal PUBG'de de iyi bir performans sağladığını söyleyebiliriz. Hatta tanklar oyununda bile iyi bir performans sağlanmaktadır. Elimizden geldiği kadar sizlere detaylı bir şeyler yapmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.